İlkim ölmeyecek. İlkim kendisine çarpanın Tibet olduğunu bilse de muhtemelen bir süre bilinci yerine gelmeyecek. Fakat İlkim için asıl sınavsa yürüyememesi olacak. Evet, Tibet İlkim'e çarptıktan sonra İlkim konuşabilse de hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu. Hastaneye kaldırıldıktan sonra bir süre yaşam mücadelesi verecek olan İlkim muhtemelen yürüyemeyeceğini öğrenecek. Bu da İlkim'in Berra artık ömür boyu affetmeyeceği ve babası yerine annesini seçtiği için hep vicdan azabı çekeceği anlamına geliyor. Tabi ilerleyen süreçte İlkim'in sağlığına kavuşacağını düşünüyorum. Ancak asıl bomba tam da tahmin ettiğimiz gibi Serhat'ı arayan ve kurtaran kişi babası çıktı. Bu da herkesin aklına aynı soruyu getirdi. Büyük patron Serhat'ın babası olabilir mi? Aslında büyük patronun adının Nejat olduğunu öğrendik. Fakat Serhat'la Zeynep'in evlendiği sırada evraklarda Serhat'ın babasının adı Yusuf olarak geçiyordu. Bu yüzden büyük patronun Serhat'ın babası olabilme ihtimali burada zayıflıyor. Ancak yine de bu konu hakkında iki teorim var. İlk teorim Serhat'ın babası Yusuf biliyorsunuz ki zamanında dolandırıcılık yaparak yurt dışına yani Rusya'ya kaçmak zorunda kalmış. Bu yüzden de Yusuf muhtemelen yurt dışına kaçarken ismini Nejat olarak değiştirmiş olabilir. Çünkü Tibet'in adamlarını geri çektirecek güce sahip biri ancak büyük patron olabilir. Tibet'in adamlarını çektiren kişi gördüğümüz kadarıyla Serhat'ın babası olduğuna göre aynı zamanda bu onun büyük patron olduğu anlamına da geliyor. Zaten başka türlü Serhat'ın babasının bu olanlardan haberdar olması da çok zor. Yani büyük patron gerçekten büyük ihtimalle Serhat'ın babası çıkacak. Peki diğer ihtimal ne? İkinci ihtimal ise Serhat'ın babası Yusuf'la büyük patronun düşman olabileceği ihtimali. Yusuf bu yüzden Serhat'la işbirliği yapmak zorunda kalmış olabilir. Tibet'in adamlarının Serhat'ın peşinde olduğunu da bu şekilde bilmesi daha normal geliyor. Çünkü Serhat'ın babası Yusuf'un tam da büyük patron olarak adlandırılan Nejat'la birlikte ortaya çıkması akla ancak bu iki ihtimali getiriyor. Yusuf ya ismini değiştirerek Nejat yani büyük patron oldu ya da büyük patronu tanıyor. Fakat onunla düşman olduğu için Serhat'la işbirliği yapmaya çalışıyor. Peki videoyu beğendiyseniz gelin Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Kazayı yapanın Tibet olduğu anlaşılacak mı? Bütün ayrıntıları incelemeye başlayalım. Öncelikle fragmanda Tibet'in araçtan kurtulmaya çalıştığını görüyoruz. Ancak Tülay'ın kocası İlkim'in bir arabadan kaçtığını görmüştü. Muhtemelen Tarık burada aracın plakasını alarak Tülay'a bildirdi. Tülay da yine para karşılığında bu bilgiyi satacak ve Serhat plakanın Tibet'e ait olduğunu gördükten sonra silahını alarak karşısına dikilecek. Tibet oğlunun ölümüyle Serhat'ın hayatını karartmak için uğraşsa da aslında İlkim'in ölmesini istemiyordu. Tibet'in planı Berrak'la evlendikten sonra Kader'i de yanına alarak Serhat'ın elinden Zeynep'i almak olacaktı. Çünkü Kader'in velayetini almasıyla Zeynep Kader'i kurtarmak için Tibet'le yaşamaya mecbur kalacaktı. Fakat kazadan sonra Berrak'la Tibet'in evliliği de gerçekleşmedi. Peki İlkim'e ne olacak? Tibet'in en büyük korkusu İlkim'in Kader'in babasının Tibet olmadığını duyma ihtimaliydi. Fakat İlkim gerçekleri duymadı. Yine de Tibet'in bir diğer amacı Berrak'la birlikte Serhat'ın servetine konmaktı. Berrak sırf bu yüzden İlkim'i de planlarına alet ederek babası hakkında yalan ifade vermesine sebep oldu. Şimdi ise İlkim uyandıktan sonra babası hakkında verdiği yanlış ifadeyi düzeltecek. Aynı zamanda Sedef de Berrak'ın Serhat'ı aldattığına dair ifade vererek bu hamleyi boşa çıkaracaklar. Peki Cihan büyük patronun kim olduğunu biliyor mu? Aslında Cihan büyük patronla hiç karşılaşmamış olabilir. Çünkü büyük patron tahmin ettiğimiz kişi çıkarsa bu aynı zamanda kendi babası olduğu anlamına geliyor. Ancak Cihan Serhat'ın babasıyla konuştuğunu duyduğunda oldukça şaşırmıştı. Bunun yanında küçükken babası eve gelmesin diye dua ettiğinden de bahsetti bu bölüm. Yani Cihan babasını hiçbir zaman sevmemiş. Bu yüzden Cihan Tibet aracılığıyla para kazanmak için karanlık işlere girse de büyük patronun sadece adını ve gücünü biliyor. Fakat kim olduğundan haberi yok. Peki büyük patron Berrak'ın aşığı mı? Aslında en önemli soru bu.
Çünkü böyle bir şey olması halinde kendi geliniyle ilişki yaşayan bir baba oldukça iğrenç duracaktır. Bu aynı zamanda Kader'in Serhat'ın kardeşi olduğu anlamına da gelir. Fakat bence şöyle bir şey var ki senaristler büyük patron hakkında ters köşede yapabilirler. Cihan hep göz ucunda olduğu için ondan şüphelenmeyi bıraktık. Hatta Ebru Cihan'dan aldığı örnekle DNA testi bile yaptırmıştı. Fakat belki de Cihan bir şekilde bu testlerle oynadı. Yani Cihan'ın ne kadar psikopat olduğunu düşünürsek burada ters köşe olabiliriz. Peki sizce büyük patron Serhat'ın babası olabilir mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.